Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda görmüş olduğunuz bu şık yeleğin yapımını anlatıyorum. Genelde soft renkleri sevdiğim için o renklerde anlatım yapıyorum. Ama bu kez bu canlı renkleri seçtim. Bu kısım kiremit rengi, ayrıntılarda açık bir lacivert tonu. Görüntüde mor gibi görünüyor sanırım ama açık lacivert. Modelimizin sayıları 1 yaşa uygun. Yakadan başlıyoruz. Hiç ipimizi kesmeden modelimizi tamamlıyoruz. Ardından ayrıntı kısımlarına geçiyoruz. Modelimiz haroşa örgü, lastik örgü ve düz örgüden oluşuyor. Düz örgüyü bu kısımlarda sadece kullanıyoruz. Model için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. Bu kısımlarda da çok az zaten lacivert ip kullanılıyor. 5 adet de düğme. Şiş numaram 3.75. 3,5 veya 4 numara ile de örebilirsiniz. Haroşa severler bu modele bayılacak. Arkamızda bu şekilde. Bu rengin kombinlerini siz yapıp modeli istediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz. Yani fikir vermek istedim. Yeleği bu renklerde hazırladım ama ben siz istediğiniz gibi renk kombini yapabilirsiniz. Fikir vereyim. Modeli bu renklerde hazırladım ama dilerseniz istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Fikir amaçlı beyaz gri uyumu çok hoş olur. Yine siyah beyaz, mavi lacivert. Yani tonlarını siz ayarlayarak istediğiniz renkte örebilirsiniz veya tamamını tek renkte yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Modeli diğer yaşlara nasıl uygularız? Kısaca onun üzerinden de geçmek istiyorum. Modelimize yaka kısmından başlıyoruz. Her başlangıç sayısına bunu 2 yaşa kadar bu kısmı kullanabiliriz. Robamızı yalnız bir 2-3 sıra daha fazla artıralım bu haroşa çizgilerimizi. 3 sıra daha fazla olsun. Ben modeli bu renklerde hazırladım ama siz dilediğiniz renklerde kombin yapıp örebilirsiniz. Gri beyaz uyumu çok hoş olur. Yine siyah beyaz, mavi lacivert veya tek renk de yapabilirsiniz. Size kalmış artık. Kısaca bir diğer yaşlara nasıl uygulayabiliriz üzerinden geçmek istiyorum. Başlangıç sayımız 1 yaşa uygun. Bu başlangıç sayısını 2 yaşa kadar kullanabiliriz. Bu beden kısmına geçmeden önce robamızı 3 haroşa çizgisi daha fazla artıralım. Sonra beden kısmına geçelim. Beden kısmını da yine bir 4 haroşa çizgisi fazla yaptıktan sonra tamamlayalım. Bu şekilde 2 yaşa kadar kullanabiliriz. Sonrasında diğer yaşlara başlangıç sayımıza 6 ilmek ekleyerek her yaşa 6'şar ilmek ekleyerek büyütebiliriz. Robamızda ona keza daha fazla her yaş için misal 3 haroşa çizgisi veya çocuğun gelişimine bağlı 4 haroşa çizgisi fazla artırabiliriz. Yine beden kısmında dilerseniz ölçü alarak örüp uzatmanız daha doğru olacaktır. Çünkü her çocuğun gelişimi farklı. Bu yüzden ölçü almak daha iyi olacaktır. Bir de biz bunun ölçülerine bakalım. Boy 31 santim. Beden genişliği 25 santim. Yaka genişliğine bakalım. 12. Roba yakadan kol altına 14. Şöyle kol genişliği de 10 santim. Ölçüler de bu şekilde.
Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz benim için çok önemli. Ayrıca model ile ilgili ne düşünüyorsanız veya aklınıza takılan bir bölüm varsa yorum kısmında belirtin lütfen. Modelde kullandığım ip Kartopu Baby One 100 gram 250 metre anti-peeling özellikli bir ip. Renk numarası 1210. Diğerinin numarası da 604. Kullandığım şiş numarası ise 3.75. Eğer bu numara mevcut değilse sizde 3.5 numara veya 4 numara ile örebilirsiniz. Modele 80 ilmek atarak başlıyoruz. ...80 ilmek şişime attım. Şimdi tekli lastik örgü kurulumu yapıyoruz. İlk önce baştaki ilmeğimi sadece bu sırada bu şekilde ters örerek başlıyorum. Sonrasında bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bir düz, bir ters. Sıra sonuna geldim. Son olarak bir ters, bir düz örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Ön yüze geçtim. Başta her zaman ilk ilmeğimizi örmeden bu şekilde alıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Her sırada bu şekilde örülüyor. Bu ikinci sıramız. Düzler düz, tersler ters. Sırayı tamamlayalım. Ardından 5 sıra olana dek örelim. Ön yüze geçelim. Tekli lastik örgüyü 5 sıra örüp ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada ayrımlarımızı yapıyoruz ve örgümüze haroşa örerek devam ediyoruz. Sıra başlarında her zaman ipimizi arkaya atarak başlıyoruz. Bu şekilde düzgün bir kenar görüntüsü elde ediyoruz. Başta ve sonda 6'şar ilmeğimizi düğme bandı olarak örüyoruz. Düğme bandı ve modelimiz tamamı haroşa örgü olduğu için bu kısımdan direkt sayılarla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düğme bandıydı. Ön içinde 9 ilmek haroşa örüyoruz. Bununla birlikte 15 ilmek örmüş oluyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ön ayrım için 15 ilmek haroşa ördük. Artırma kısmına geldik. Artırmalarımızı bu şekilde gizli artırma yapıyoruz. Artırma kısmı için de 2 düz ilmek örüyoruz. Her ön yüzde bu 2 düz ilmeğin sağından ve solundan artırmalarımızı yaparak robamızı büyütüyoruz. Kol ayrımına geçtim. Kol ayrımı içinde 9 düz haroşa ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar artırmamızı yapıyoruz. 2 düz ilmek örüyoruz.
diğer yanından artırmamı yaptım ve arka ayrıma geçtim. Arka ayrım içinde 24 haroşa ilmek örüyoruz. ...24 ilmek haroşa ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Kol ayrımına geçtim. Yine 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Artırmamı yaptım. Bu kısımda 15 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Ve sonda ilik açıyorum. Sekiz ve 9 ilmek ördüm. 6 ilmeğim de sıra sonunda zaten düğme bandı içinde. Bunların 1 2 ilmeğini örüyorum. Bir doladım. Sonrasında 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde modelimizi şu şekilde örüyoruz. Yine sıra başında ipimi arkaya atıyorum ve örmeden alıyorum. İlk için doladığım ilmeği de bu şekilde ördüm. Haroşa örerek artırma kısmına geliyorum arka yüzde. Artırma yapmış olduğumuz bu ilmeği de şu şekilde çapraz şişimi geçiriyorum. Şöyle ve haroşa örüyorum. Ön yüzde 2 düz ilmeğimizin her iki yanından artırıyorduk. Bu artırma kısmımız. Bunu da arka yüzde bu 2 ilmeği ters örgü yapıyoruz. Ön yüzde de 2 düz. Diğer ilmeklerimizin hepsi haroşa. Sadece artırma kısmında ön yüzde 2 düz ördüğümüzü arka yüzde 2 ters örüyoruz. Ve artırmış olduğumuz ilmekleri de bu şekilde çapraz şişimizi geçirerek haroşa örüyoruz. Devam edelim. Evet, yine artırma kısmına geldim. Artırma ilmeğini ördüm ve 2 tersimi ördüm. Tekrar artırdığım ilmeği ördüm. Diğer artırma kısmına geçiyorum. Hızlıca. Diğer kısımlar haroşa örülüyor. Ön yüzde de, arka yüzde de. Dediğim gibi tek farklılığımız haroşa kısımlar değil de artırma kısmındaki 2 ilmeğimiz. Artırdığım ilmeğimi haroşa ördüm. Artırma kısmındaki 2 düzümü de arka yüzde 2 ters olarak ördüm. Devam ederek sırayı tamamlayalım.
Evet, kalan ilmeklerimi de örüp ön yüze geçtim. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyoruz. İlmeklerimizi haroşa örerek artırma kısmına gelelim. Artırma kısmı düz örgü olduğu için bir kayma olmuyor modelimizde. Bir yanlışlık olmuyor. Şöyle bu kısma geldiğimizde, hatta bir iki sıra ilerleyince iyice ortaya çıkacak bu düz ilmeklerimiz. Gördüğünüz gibi zaten çıktı. Artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeği ördüm yine. Tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımındaki ilmeklerimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum ve 2 düz ilmeğimi örüyorum. Diğer yanından artırdım. Arka ayrımı örüyorum. Arka ayrımı ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeği ördüm. Bir daha artırma yaptım. Kol ayrımındaki ilmeklerimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Yine 2 düz ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Ve diğer ön ayrımı örerek sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde yine aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arka yüzde artırma kısmına gelelim. Artırma kısmına geldim. Yine arttırdığım ilmeği bu şekilde arka yüzde haroşa örüyorum. Ön yüzdeki 2 düz ilmeğim de arka yüzde 2 ters. Roba bitimine kadar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Sadece artırma kısmındaki bu 2 düzümüz ön yüzde 2 düz, arka yüzde 2 ters şeklinde örülüyor. Diğer kısımlar ön yüzde de arka yüzde de haroşa örülüyor. Şöyle 2 haroşa çizgimiz oluştu. Bu kısım 12 haroşa çizgisi olunca ikinci iliğimizi açalım ve modelimizin devamında da 12 haroşa sırasında bir, çizgisinde bir iliklerimizi açmaya devam edelim arkadaşlar. Robamızı ilerletelim. Roba artırmasını tamamladım. Her ön yüzde bu 2 düz ilmeğin sağından ve solundan artırarak robamı ilerlettim. Şöyle bir kaç haroşa çizgisi örmüşüm, birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 haroşa çizgisi olana dek örüp robanın artırma kısmını bu şekilde tamamlamış oldum. En son sırayı arka yüzde ördüm ve ön yüze geçtim. Modelimizin devamında kollardaki lastik kısmı örüp sonrasında beden kısmına geçiyoruz. Başlayalım. Artırma kısmındaki 2 düz ilmeğe geldim. Bunların birini beden kısmına, diğerini de kola ekliyorum. Ördüm. Kol kısmına geçtim. Bu ilmeğim düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde
kol kısmındaki ilmekleri diğer artırmaya kadar bu şekilde örüyoruz ve bu kısımda tekli lastik örgü başlatıyoruz. Başlangıçta olduğu gibi. Bir düz bir ters örerek ilerleyelim. Diğer artırmaya geldim. Buradaki ilmeğin de birini kola ekledim. Diğeri de beden kısmına kalıyor ve bu kısımdan dönüyorum. Baştaki ilmeğimi her zaman bu şekilde örmeden alıyorum. Sonrasında düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örerek örgüme devam ediyorum. Bu kısma kadar gelelim. Artırma kısmına geldim. Buradaki bir ilmeği eklemiştik. Buradan yine dönüyorum. Şimdi sadece bu kol kısmındaki ilmeklerimizi örerek lastik örgüyü devam ettiriyoruz. 2 sıra örmüş olduk. Şimdi yine buradan devam edeceğim. Bu kısma geldiğimde yine arka yüze dönüp sadece koldaki ilmekleri örmeye devam edeceğim. Bir 6 sıraya tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Lastik örgüyü 6 sıraya tamamladım. Şimdi ilmeklerini kapatıyoruz. Baştaki ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir öncekini üzerinden atlattım. Düz ilmeğimi düz ördüm ve bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz örerek bu şekilde kapatıyoruz. Tüm ilmekleri kapatalım. Kol kısmındaki tüm ilmekleri kapattım. Son olarak şişimde bir ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeği kullanarak bu kenar kısımları birleştiriyoruz. Şöyle ön yüzden ikiye katlıyorum. İlmeğimi de tığıma aldım. Tığ numarası fark etmez. Çok ince veya çok kalın olmasın. 2,5-3 numara kullanabiliriz. Şöyle arka yüzden diğer uç kısma, kenar kısma şu şekilde tığımızı geçiriyoruz. Ardından buradan bir ilmek alıyorum ve diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şimdi bu kısımdan ikiye katladığımız için bu kenarları kullanarak birleştirme yapıyoruz. Şimdi kenardan şöyle baktığımızda bu kenardan böyle iki ilmeği alıyoruz. Şöyle iyice kameramı netleştireyim. Tığımı geçirdim buradaki iki ilmeğe. Karşılığı olan tarafa da aynı şekilde iki ilmeğe tığımı geçiriyorum. Sonrasında bir ilmek alıyorum ve yine tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Tığımdaki ilmeği çok sıkı tutmuyorum. Buradaki mesafe boyutu kadar bu şekilde çekiyorum. Sonrasında yine buradan kenar kısımdaki iki ilmeği geçirdim ve aynı şekilde karşı taraftan ilmeğimi aldım, tığdan geçirdim. Ve son olarak bu ilmek kısmından alıyorum ki burada bir boşluk oluşmasın. Şöyle şu kenardan yine aynı şekilde karşı taraftan. Bu da son. Bu ilmeğim kalıyor.
Bunu kullanıyoruz. Örgümüze katıyoruz. Şöyle bir şişimi ilerleteyim bu kısma. Ardından bu ilmeğimi de şişime aldım. Şöyle önümüze çevirelim. Kolu bakın düzgün bir birleştirme yaptık ve ipimizi koparmaya gerek kalmadan bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi ilmeklerimi örerek diğer kola geliyorum. Diğer kol ayrımına geldim. Yine buradaki artırma kısmındaki ilmeklerin birini beden kısmına ekledim. Diğerini de kola ayırıyorum. Ve bu kısımdan itibaren tekli lastik örmeye başlıyorum. Koldaki ilmekleri. Bunu düz ördüm. Zaten bu artırma ilmeği düzdü. Sıradaki ters bir düz bir ters olarak örüyorum. Diğer ayrıma geldim. Buradaki yine artırma ilmeğinin birini de kola ekledim. Diğeri beden kısmına kaldı ve buradan dönüyorum. Şimdi diğer kolda yaptığımız gibi sadece koldaki ilmekleri örerek 6 sıraya tamamlayalım tekli lastik örgümüzü. Sonrasında ön yüzde ilmeklerimizi kapatalım ve diğer kolda uygulamış olduğumuz bu birleştirme tekniğini uygulayıp diğer kolu da tamamlayalım. Devam edelim. Diğer kolu da örüp aynı şekilde kenarlarına birleştirdim. Bu şekilde tamamlamış oldum. Kalan bir ilmeği de bu kısma ekleyip devam ettim. Burada olduğu gibi. Şimdi sadece ilmeklerimizi haroşa örerek beden kısmını ilerleteceğiz. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açıyor olacağız. Biraz ilerletelim bu kısmı. Sonrasında birlikte yine devam edelim. Yeleğin beden kısmını ilerlettim. Şöyle neler yapmışım, kaç sıra örmüşüm birlikte bakalım. Kol altından itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 haroşa çizgisi örmüşüm. 12 haroşa çizgisinde bir de toplamda yakadan uca kadar 5 ilik açtım. Sonuncu iliğimi 30 haroşa sırasına tamamladıktan sonra ön yüze geçtim. Bir ters bir düz şeklinde tekli lastik örgümü kurarak geldim ve bu kısımda açtım. Yine aynı şekilde 4 ilmek kala bir doladım. 2 ilmeği birlikte örüp ardından kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamladım. Ardından bu kısım 2, 4, 6 sıra olana kadar ördüm. Ön yüze geçince de ilmeklerimi kol kısmında yaptığımız gibi kapattım. Şimdi diğer kısımlara geçiyoruz. Modelimizin bir de cepleri vardı. Şu şekilde birini ben hazırladım. Diğerini birlikte örelim. Başlangıçta 14 ilmek atıp 13 haroşa çizgisi ördüm. Sonrasında lacivert olan ipliğe geçtim ve bunu da ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 5 sıra ördüm. Bu şekilde bu kısımda dikişle birleştirme yapacağız. Tabi bunda püf noktaları var. Şimdi birlikte örerek bakalım. 14 ilmek attım ve haroşa örmeye başlıyorum.
Örgümüzün kenarlarında yaptığımız gibi burada da aynı işlemi uyguluyoruz. İpimizi sıraya başlamadan önce arkaya atıyoruz ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu şekilde düzgün bir kenar elde edeceğiz ve burada da dikişimizde kolaylık sağlayacak bu kenar. Ön yüzde, arka yüzde haroşa örerek 13 haroşa çizgisine tamamlayalım. Örgüyü ilerlettim. En son ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzden devam ediyoruz modelimize. Şuradan bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13 haroşa çizgisi örmüş olduk. Modelimizin arka yüzünden lacivert olan iple devam ediyorum. Tabii renkleri siz dilediğiniz gibi ayarlayabilir, istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Şöyle lacivert olan ipimi alıyorum. Biraz çekeyim. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Şurada ilk önce ipimi bir bağlayayım. Diğer ip ile bir tane daha atalım. Şimdi biraz uzunca tutup bu ipi kesiyorum. Dikiş için kullanıyoruz bunu. Evet, örgümüze devam edelim. Tüm ilmeklerimi düz örüp sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. İkinci sıramdı. 3 sıra daha örelim bu şekilde. 5 sıra örmüş oldum. Ön yüze geçiyorum. Düz örgü tarafına ve ilmeklerimi kapatmaya başlıyorum. İlmeklerimi kapattım. Şimdi bu her iki uçta küçük bir işlem yapacağız. Bu arta kalan ipliklerimizle. Bunu da bir tığ yardımıyla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi düz örgü olduğu için kıvrılıyor kendiliğinden zaten. Ama iyice bu kısmı birleştireceğiz. Bu fazla olan ip ile şöyle tığımla alıyorum. Buraya bir zincir çekip bu kısmı bu şekilde sabitlemiş oldum. Arka yüzde de arta kalan ipimi alıp bu şekilde gizledim. Fazla olan kısmı kestim. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Şöyle en uçtaki kısma, hatta şöyle yapalım, buradan batalım. Bir de şu kısma batalım. Tam başlangıç kısmına. Buradan ilmek alalım. Ve şöyle bir zincirin içinden çekelim. Arta kalan ipi de diğer tarafta olduğu gibi gizleyelim. Ceplerimizin dikişine geçelim. İlk önce muntazam bir şekilde yeleğimizi düzeltiyoruz. Dilerseniz bu kısımda düğmeleri de dikebilirsiniz. Sonrasında şöyle göz kararı bir ceplerimizi yerleştirelim bakalım. Şu alt kısımdan haroşa çizgilerini sayalım. 2, 4, 6. Yine 2, 4, 6. Şöyle düzeltip ayarlamasını yapıyorum. Biraz daha bu tarafa çektim. Şimdi şöyle bir ölçülerine de bakalım.
3 santim. Bu kısma bakıyorum. Yine 3 santim. Alt taraf 5, 5. Şimdi bu kısımlar ayarlandığı için buraya gerek yok. İğne yardımıyla ilk önce sabitleyelim şöyle. Dikişimizde bir kayma olmasın. Bu kısım önemli çünkü. Evet. Bu cepten dikmeye başlayalım. Buradaki cebimiz 13 haroşa çizgisiydi. 6 haroşa çizgisi hariç buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13. haroşa çizgisinden bir üstünden başlıyorum. Şu kısımdan dikeceğim. Aynı hizalıyorum. Öncesinde şu iç kısımdan bu lacivert iplikle ördüğümüz kısmın kenarından çıkıyorum. Sonrasında buraya bir sabitleme yapıyorum. Arkadaşlar gizli cep de örebilirsiniz veya üzerine de örebilirsiniz. Ama ben herkesin kolaylıkla örebileceği bir model yapmak istedim. Şöyle bu kısımdan hizalayarak bu haroşa ilmeklerini kullanarak iniyoruz. Şöyle bu kenardan aldım. Evet. Ve buradaki ilmekten aldım. Şimdi burayı biraz daha yakınlaştırayım. Haroşa kenarımızdan aldık. Sonrasında hemen aynı hizadaki bir alt ilmekten iğnemi geçiriyorum. Kenardan aldım. Bir önceki ilmeği hizalıyorum. Hemen bir altına alt tarafa bakan ilmekten geçirdim. Tekrar kenar kısımdan alıyorum. Sonrasında hizalıyorum. Bir alt. Bu üste bakan ilmek değil de alta bakan ilmeği kullanıyoruz. Geçtim. Bakıyorum, hizaladım. Ve alta bakan ilmeği kullanıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın. Düzgün bir görüntü elde ettik. Devam edelim. Şöyle bir sayalım, geçmeyelim. 3, 6, bir tane kalmış. Evet. Bu kısma geçtim. Şimdi alttaki kısmı dikeceğiz. Şöyle bu kısmı niye ters taraftan ördük? Şimdi ortaya çıkıyor. Bunun da nedeni buradaki ilmekleri kullanacak olmamız. Şimdi buradan başlayalım. Şöyle sırayla bu alta bakan ilmekleri alıyoruz. Sonrasında hemen burada da üste bakan bu ilmekleri kullanıyoruz. Geçtim bakın.
Sonrasında alt taraftakine geçiyorum. Ardından üst. Burada bir birleştirme uyguluyoruz. Bu kısmı da bu şekilde tamamladık. Bakın. Şimdi kenar kısmına geçiyoruz. Burada yine aynı. Buradaki ilmeğimizi hizalıyoruz ve sırayla dikişini yapıyoruz. Bir bu ilmekten, bir de kenar ilmeğinden alarak ilerleyelim. Bu kez de üste bakan ilmekleri kullanıyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. 2 haroşa çizgimiz kalmış. Birini bu kenar için kullanıyorum. Diğerini de lacivert kısımdan şöyle iç taraftan çıktım ve alttan alıyorum. Şöyle bir elimle dikişlerin üzerinden geçiyorum ve düzenliyorum. Bir kasma falan var mı? Sırayla bakıyorum. Evet, yok. Şöyle iç taraftan yine iğnemi geçirerek arka tarafa geçiyorum. Burada sabitleme yapıyorum. İyice ara kısımlardan şöyle iğnemi geçirdim. Ardından ipimi kestim. Cep kısmımız bu şekilde tamamlandı. Yine cebin büyüklüğünü dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz fazla ilmek atarak. Şimdi aynı şekilde diğerini de sabitleyelim. Ceplerimiz tamamlandı. Şimdi kenar kısımlarına geçiyoruz. Şöyle diğer taraftan başlayalım. Bu uç kısımdan tığ olarak 2,5 veya 3 numara kullanabilirsiniz. Şimdi en uç kısımdan tığımı geçiriyorum. Ve şöyle sabitledim. Hemen yandaki kısma batıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Ardından ikisini birlikte ördüm. Sonrasında bir önceki ilmeğe tığımı bu şekilde geçiriyorum ve yandaki ilmeğe içerisinden geçirdim ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar yandaki ilmeğe, örmüş olduğum ilmeğe tığımı geçiriyorum bu şekilde. Sonrasında sıradaki ilmek kısmına batıyorum. İlmeğimi alıp ilk önce bundan geçirdim. Sonrasında iki ilmeği birlikte ördüm. Bunu yaparken tığdaki ilmeğimizi ne çok gevşek ne de çok sıkı tutuyoruz. Bunun ayarlamasını yapalım ki bir bolluk veya bir kasma olmasın.
şekilde sırayla tüm kenardaki bu ilmek kısmına, kenar kısmına batarak örelim. Yeleğimizin alt kısmını tamamlayalım. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Yeleğin alt kısmını tamamladım. Şimdi kenar kısma geçiyoruz. Buradan da yine aynı şekilde dönelim. Buradaki tırtıklara batarak yapıyoruz. Buna da şöyle üst taraftan batalım. Bu kısımda ilmeğimizi çok sıkmayalım. Kenar kısmı, düğme bandı kısmı kasmasın. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yaka kısmını da bu uç kısımdaki gibi aynı şekilde şöyle ilmek ilmek batarak buradaki kenar kısımlara ilmeklerimizi alalım. Kol ucunda da yine aynı şekilde burada da sırayla bu şekilde ilmeklere batarak kol kenarlarında örelim. Başlangıcımızı yine aynı şekilde yapıyoruz. Hiçbir farklılık yok. Her yerde kol uçlarında da aynı şekilde başlayıp devam edip tamamlayalım. Ayrıntıları tamamladım. Düğmeleri de ekledim. Modelimiz hazır. Oldukça hoş bir model oldu. Siz de fikrinizi belirtin lütfen yorumlarda. Benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.